Yine her zamanki gibi farklı, çoğu kişinin bilmediği, fazla miktarda yaparsanız ana yemek olarak, belirli miktarda yaparsanız sıcak meze, ara sıcak, eski mezeye düşkün abilerimiz bu tarifi iyi bilirler. İlk önce böyle büyük, bakın avucum kadar, görüyor musunuz? Hatta bazıları, şöyle göstereyim size, avucumdan da büyük. Bu şekil mantar almalısınız. İki şekil temizleyebilirsiniz. Bu tarifte kesinlikle mantarların ıslanmaması gerekiyor. Bu tarif için kesinlikle mantarlar ıslanmamalı. Kaba biraz su, biraz şöyle 2 yemek kaşığı kadar beyaz sirke veyahut da elma sirkesi ya da herhangi bir sirke. Hemen bir kağıt havlu. Kağıt havluyu şöyle ıslatıyorsunuz. Bakın, görüyor musunuz? Bu şekil temizleyebilirsiniz. İçim rahat etmez. Ben evhamlı adamım. Bana daha değişik bir yol göster diyorsanız eğer, mantarınızı böyle alacaksınız. Bakın, şuraları görüyor musunuz? Bakın, bu şekil soyacaksınız. Bakın, kolayca soyuluyor, görüyor musunuz? Bütün yapacağınız bu. Tut, çek, tut, çek. Görüyor musunuz? Nasıl? Şurada kaldı. Hemen kalan yeri de bıçağınızla şöyle kazıyorsunuz. Mantarı nasıl temizleyeceğim diyenler. Bakın, daha sonra burasına koparıyorsunuz. Şu kalan tarafını da ayıralım. Evet. Görüyor musunuz? Mantar tertemiz. Bu parçayı da kullanacağız. Burayı da hemen bakın bıçak yardımıyla böyle kazıyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Bir de sapını kesiyorum. Ve temizlemem sadece mantarı 30 saniye sürdü. 5 taneden 5'inin de sapını bu şekil ayırıyorsunuz. Bakın, aynen sapını bu şekil ayırıyorsunuz. Böyle koptu. Harika. Daha sonra ikisini de bu sapı ayırdığınız yere alıyorsunuz. Çıkan kabuğu görüyor musunuz? Mantar nasıl soyulur artık herhalde herkes anlamıştır. Şöyle gelişi güzel. Dörde böldükten sonra, hatta kırabiliriz. Hemen mutfak robotuna ve sapları da hemen müthiş bir tarif yapıyoruz. 5 mantarın 3 tanesi bütün şekilde burada. Diğer 2 tanesi ve 5'inin sapı burada. Kıymam var. Zannedersem 200 gramdır. Bu tarif için 200 gram yeterli. 236-200 gram gibi düşünün. Bakın, ocağımın altı yanmıyor. Burası çok önemli. Ocak yanmadan hemen kıymaları atıyorum. Dikkat! Ocağın altı yanmıyor. Kıymayı tavada yayıyorum. Ocağımın en büyük gözünü şu an en yüksekte yanıyor. En kısa getiriyorum. Ve tavamı bırakıyorum. Hemen bir kapak kapatıyorum. Şu anda bir 10 dakika oldu. Bir açalım bakalım ne oldu. Tamamen suyunu salmış durumda. Bu arada bir kahve içiyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Köle değiliz. Suyu görüyor musunuz? Normal yemek yaparken bunun suyunu çektirmek lazım değil mi? Ama şu anda şöyle bir karıştıralım. Bakın, suyu mantar çekti, görüyor musunuz? Bütün suyu çekti mantar. Farkındasınız değil mi? Tekrar kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika daha geçti. Hemen bakalım. Evet, suyunu verip çekti. 1 2 3 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Şöyle bir kere karıştırdıktan sonra krem peynir, iki ve 3 krema,
Bakın 3 yemek kaşığı krema, 1 çay kaşığı karabiber. Normalde her zaman yarım çay kaşığı kullanırız ama burada karabiber baskın olmalı. Ve artık tuz, şöyle 1,5 çay kaşığı. Vefalı Türk abonemiz kulakları çınlasın. Pul biber, 1 çay kaşığı. Acı istemeyen kırmızı toz biber de kullanabilir. Vefalı Türk, orijinal. Kendi yaptıkları evinden yollamış, sağ olsun. İyice karıştırdıktan sonra artık bu safhada, bakın şimdi atıyorum, dikkat edin biberi. Unutmadık, şimdi atıyoruz. İnce ince, ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Bir biber, evet. Hemen biberi şu köşeye atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Çok yağ koydun, çok yağlı oldu diyenler. Meze yağlı olur. 5 dakika sonra, sadece 5 dakika şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir her ihtimale karşı bir tuzuna, karabiberine bakalım. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Şöyle yağdan tavadaki. Koray, önceden mantarları pişirmedin. Hiç gerek yok. Bol bol. İsterseniz böyle üstü açık bir şekilde kaşar peyniri koyup pişirebilirsiniz. Ya da daha orijinal, aslına uygun olarak üstünü mantarla kapatıp böyle pişirebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Tavadaki yağ bu kadar çok yapmamızın nedeni bu. Tavadaki kalan yağdan mutlaka üstüne sürmeyi unutmayın. Her zaman söylüyorum, ufak detaylarda saklı lezzet. Eğer tavanızda yağ kalmazsa zeytinyağıyla da üstünü gezebilirsiniz. Ama kalsa da kalmasa da mutlaka zeytinyağı dökün. Nasıl görüntü? Nasıl görüntü? Ve artık hemen bu fırına. 200 derece 35-40 dakika arası kontrollü. Şu kışlık ayarladığım domates sosumdan bir su bardağı. Üçü için yeterli olacaktır. Hemen sos tavamın içine. Böyle kışlık domates ayarlamış olmayanlar domatesi rendeleyip de yapabilir. Bir 3-4 tane 5 tane domates rendeleyip, ya da o da yoksa hemen şöyle bir pratik domates püresi kullanabilir. Tat bu işlerde iyidir, hem fiyat hem performans olarak. Tam ölçü vermek istiyorum. Onun için fincan kullanıyorum. Bir fincan içme suyu yeterli olacaktır. Harika. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı. Bugün yemeği Barbaros için yapıyoruz. Özel ricası, ikisi Barbaros'a gidecek. Anlatmıyor ama akşama misafiri varmış. Kim olduğunu söylemiyor. Ben yaptım diye kandıracak herhalde. Ne yapalım? Bizi ilgilendirmez. Biz üstümüze düşeni yapalım da ne yaparsa yapsın. Evet. Ulan Barbaros, hakkımı ödeyemezsin ha. Meze, at bakalım havanı. Nasıl görüntü? Bak hemen yağlıyoruz. Şimdi hem Barbaros'a göndereceğimi, yani o gelip alacak, hem de müşteri sipariş verdi diyelim iş yerinde. Bu kadar uzun pişmesi olur mu? 40 dakika bekler mi? 20 dakikada pişirmesi 1 saat beklemez. Onun için bakın aynen şöyle servis yapıyorlar. Şöyle bir güvecin içine sosumuzdan. Daha sonra şunu alalım. Nasıl görüntü? Nasıl gözüküyor? Hemen güvecin içine. İsteyen kaşar peyniri de kullanabilir ama bana sorarsanız kaşar peyniri kullanıp lezzetinin önüne geçmeyin. Ve hemen sosundan bu şekil kapatıyorsunuz. Bütün olay bu. Görüyor musunuz? Şimdi ikisini Barbaros'a vereceğim. Ya Koray, madem kız arkadaşı geliyor, adam güzel bir yemek yapmak istiyor, niye 2 tanesiyle mi yılların arkadaşına kıyak yapıyorsun diyeceksiniz. 6-7 tane de meze yaptık. Bunu fırına koyacaksınız. Ya da iş yerindekilerin yaptığı gibi 5 dakika içinde ısınacak bu ve masaya sıcak sıcak fokurdaya gelecek. İsteyen kaşar peyniri de koyabilir. Birinci servisimiz bu. Herhalde anlaşılmıştır.
Hemen şöyle altına biraz sos. Şunu ya da şunu alayım ya. Adama büyüğü kalsın. Hadi madem bir şey yaptık. Doğru düzgün yapalım. Küçük olanı alalım biz. Normalde üstünden dökmek gerekiyor ama ben dökmeyeceğim ki görüntü bozulmasın. Sadece şöyle bir damlatabiliriz. Kırmızılık olsun. Yalnız şu görüntüye bakar mısınız? Resmen destan yazıyoruz YouTube'da. Şöyle bir tarifte görmemişsinizdir. Nasıl görüntü? Bir tadına bakalım artık. Bunu hak ettik. Gerçi tutup ısıracağım ama ayıp olmasın diye. Altına da bakalım. Nasıl olmuş? Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Yani şunun için söylenecek bir laf yok. Sadece yapıp tadına bakmalısınız. İnanılmaz lezzetli. Hele içi şov. Hala izleyip abone olmayanlar var. Olmayın bakalım. Olmayın. Canınız sağ olsun. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.